Herkese merhabalar hanımlar. Bugün sizinle gül motifinin yapılışını paylaşacağım. Ben bu motifi yaparken 3 adet koton ip kullandım. Siz dilediğiniz renklerde kombinasyon yapabilirsiniz. Malzemeniz hazırsa hemen yapımına başlayabiliriz. Bu arada 3 milimlikte bir tığım var. Bilginiz olsun. Hemen başlayalım yapılışına. Şöyle ilk önce gülümüzden başlıyoruz. Evet. Sihirli halka ile başlıyorum ben. 2 adet zincirimi çekiyorum. Başımı doluyorum. Ve sihirli halkamın içerisine 16 adet ikili trabzan yapıyorum. Şu an 7 tane yaptım. Şu an 14 tane oldu. 15, 16 ve 17.'yi yaptım. Şimdi hemen sihirli halkamın ipini dikkatlice koparmadan çekerek sıkıştırıyorum. Evet. İlk başta çekmiş olduğum 2 zincirin tepesine batıp kaydırmamı yapıyorum. Şunu iyice sıkıştıralım. Evet. Şimdi 4 adet zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Şimdi bu aşamada bir tane atlayıp diğerine. Bakın. Hemen şunu atlayıp diğerine bir adet sık iğnemi yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Yine bir önceki sırada olduğu gibi bir tane atlayıp diğerine sık iğne yapıyorum. Yani aralarda bir adet zincirimiz boşta olmuş olacak. Şu görmüş olduğunuz pipirik mi diyeyim, ondan totalde 8 tane yapmış olacağız. 1, 2, 3, 4. Bir atladım, diğerine sık iğne ile bağladım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hemen şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şu an 7.'yi yapıyorum. Ve sonuncuya geldim. Bakın sonuncuda nasıl yapıyorum. Şimdi şu ilk batmış olduğumuz alan var ya, zincirimizi çekerken. Oraya batıyorum, ipimi çıkarıyorum ve bir adet sık iğne ile bağladığımda totalde 8 tane artık pipirik demiştik, pipirik olarak kalsın, yapmış olduk. Şimdi başımı doluyorum. İlk şu alanıma giriş yapıyorum ve 6 adet ikili trabzan yapıyorum. Dışarıda da inşaat çalışması var. Kusura bakmayın, biraz ses yorabilir sizi. Tam da bugünü buldu. Kaç tane oldu bu arada? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Evet. 6 adet ikili trabzanımızı yaptıktan sonra diğer kutucuğa battım. Bir kaydırmamı yaptım. Bunu boşta bırakıyoruz. Çünkü şu orta göbekteki şu an dörtlü yaprağı yapacağız. Başımı doladım. Bir sonraki kutucuğa girdim. Yine 6 adet ikili trabzanımı yapıyorum. Ve 6. Hemen bir sonraki kutucuğa battım. İpimi çıkardım. Kaydırmamı yaptım. Başımı doladım. Bir sonraki kutucuğa yine 6 adet ikili trabzanımı yapıyorum. Bir sonraki kutucuğa girdim, kaydırmamı yaptım, başımı doladım. Bir yandakine 6 adet ikili trabzanla devam ediyorum. Bir sonraki kutucuğa kaydırmamı yaptım. Şimdi bu aşamada ne yapıyoruz? Şöyle ipimi biraz uzattım.
Şimdi şu ilk başladığım alan vardı ya, bakın. Şöyle göstereyim. İlk batış yaptığım alan. Oraya şu ipimi, ilmeğimi çektim. Arkadan çıkarıyorum ki ipimin arkaya geçmesini istiyorum. Burada 1, 2, 3, 4. Bakın artık arkadayız. Şimdi burada yine pipirikler yapacağız. Nasıl yapıyoruz? 4 zincirimizi çektikten sonra bakın. Tığıma bakın nereden geçiyor. Buraya bu 4 zincirimi sık iğne ile bağlıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Bakın arkadayım. Hemen bir yandaki kısımda bakın önden tığım nasıl gözüküyor. Bir sık iğne ile bağladım. 1, 2, 3, 4. Hemen şöyle alttan girdim. Sık iğne ile bağladım. Yine 4 zincir. Yine alttan girdim. Bu kutucuktan da yine 8 tane elde edeceğiz totalde. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Şimdi kaç tane olmuş? Bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şu an 7.'yi yapıyorum. Yine bakın alttan geçtim. 1, 2, 3, 4. 8. yapıyorum. 8.'yi yaparken nereye yapıyorum? Şimdi bakın ilk 4 zincir çektiğimiz alanı görüyorsunuz. Bakın şu kutucuğu şöyle göstereyim. Hemen yine aynı ayağa. Bakın alttan yine girdim her zamanki gibi. Bakın tığım da hemen önden görünüşüne bakın. Şöyle sık iğne ile kapanışını yaptım. Şimdi bu alanda hemen şu yandaki kutucuk var ya, oraya bir adet kaydırmamı yaptım. Başlarken ikinci sırada ilk kutucuktan başlamıyorum. Sebebi ise şu iki yaprağımın arasında kalsın istiyorum diğer yaprak. Buradan başlarsam yaprağın arkasında yaprak olacağı için hani bu katman güzel gözükmeyecek. O yüzden ilk kutucuğuma kaydırmamı yaptım. Başımı doladım. Hemen bir yan kutucuğa 8 adet ikili trabzan yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Hemen bir yan kutucuğa batıyorum. Kaydırmamı yapıyorum. Başımı doladım. Yan kutucuğa tekrar 8 adet ikili trabzanımı yapıyorum. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Yan kutucuğa battım. Kaydırmamı yaptım. Başımı doladım. Bir sonraki kutucuğa tekrar 8 adet ikili trabzan. Evet. Bir sonraki kutucuğa kaydırmamı yaptım. Başımı doladım. Yine 8 adet ikili trabzan. Tekrar yan kutucuğa şöyle bakın. Şu iki yaprağın arasında kalmış oldu aslında o kutucuk. Tekrar oraya kaydırmamı yapıyorum. Bu aşamada yine ipimi uzattım. Şu ilk, bakın şöyle göstereyim, yakınlaştırayım. Bakın ilk ayak var ya, oraya batışımı yapacağım. Şöyle. Evet. İlmeğimi yine geçirdim. Arkaya çekeceğim ilmeğimi. Evet. Tekrar 4 zincir arkaya geçmiş oldum yine. Bakın orta göbek
olmuş oldu. Şimdi tekrar bu ayaklara arkadan bir önceki sırada yaptığım gibi, bakın önden nasıl gözüküyor tığım, onu da göstereyim. Tekrar 4'er zincirle 8 adet kutu yapacağız. İkinciyi yapıyoruz. 1 2 3 4. Tekrar 1 2 3 4. Tekrar 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Bakalım yine kaç tane olmuş? 1 2 3 4 5 6. Evet. Hemen diğer ayağıma şöyle sağlamlaştırayım bakayım. Girişimi yaptım. Tekrar 4 zincirimi çekiyorum. Ve tekrar ilk başladığım ayağa bakın. Şöyle alttan geçiriyorum. Ve bağladım. Şimdi bu aşamada başımı doladım. 8 adet kutucuğumu elde ettim bu arada. Başımı doladıktan sonra hemen yan kutucuğa şöyle başımı doluyorum. Kutucuğuma giriş yaptım. Bakın 3 ilmeğim var. Üçünü bir çekiyorum. Bunu sadece bu kutucuktan bahsediyorum. Her kutucukta aynı işlemi yapacağız. İlk başlarken, bunun adı çakma trabzandır. İlk başlarken çakma trabzan yapacağım. Yine bu kutucuğu sonlandırırken yine çakma trabzanla sonlandıracağım. Aralarda da 6 adet ikili trabzan olacak. Şimdi ne demek istiyorum onu anlatacağım. Şimdi bir adet çakma trabzanımı yaptım. Başımı doladım. Artık 6 adet ikili trabzan yapacağım. 3 pardon 4 5 6. Şimdi 6 adet ikili trabzanımı yaptım. Başımı doladım. Kutucuğuma yine battım. 3 ilmeğim var. Üçünü bir kere de çekiyorum. Şimdi yan kutucuğa geçiyorum. Başımı doladım. Kutucuğuma battım. Üçünü bir kere de çekip tekrar bir çakma trabzan yapıyorum. Şimdi yine 6 adet ikili trabzanla kutucuğumu dolduracağım. Evet, başımı doladım. 6 adet ikili trabzanımı yaptıktan sonra yine kutucuğuma battım ve 3 ilmeğimi bir kere de çektim. Yan kutucuğuma geçiyorum. Yine çakma trabzanla başlıyorum. Şimdi bu 8 kutuyu bu şekilde yaparak sonlandıralım. Bittiğinde bir sonraki sıra için tekrar buluşalım. Siz de şimdi bu sırayı yapın. Bitme noktasında tekrar görüşelim. Evet, ben gülümün son yaprağını da yaptım. 6 adet ikili trabzandan sonra bir adet de çakma trabzanımı yaptım. Şimdi yine ilmeğimi bir tık uzattım. Şu ilk başta yaptığım yaprağımın ucundan en alt noktasından batışımı yaptım. Şöyle ilmeğimi çekip ipimi arkaya alabilirim. Evet. Şimdi artık 5 adet zincir çekiyoruz. Yine şöyle bakın, arkada gördüğünüz gibi şu an şu noktadayım. Bir sonraki noktaya hemen şöyle alttan girip üstten çıkıp bir sık iğne ile 5 zincirimi bağlıyorum. 1 2 3 4 5. Hemen arkasını çevirelim. Şöyle 1 2 3 4 5. Yine 8 adet kutucuk elde etmiş olacağız bu aşamada. Bir, iki, üç, dört, beş. Katmanlar arttıkça alması biraz zorlaşıyor. 2, 3, 4, 5. Siz de dikkatli olun. Yanlışlıkla yaprağa falan batmayın. Bu sefer gülünüzde çirkin bir görüntü olur. Ben bu gülü ilk deneyimlediğimde öyle bir şey başıma geldi de. Sizin gelmesin.
1, 2, 3, 4, 5. Bakalım kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hep de 6'dayken sayıyorum. Şansa bakın. 6. Şöyle 7.'ye bakıyorum. Evet. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Şimdi bir adet bağlama zincirimi çekiyorum ve ipimi artık kesiyorum. Evet, gördüğünüz gibi gülümüz hazır. Şimdi bir sonraki katmana geçeceğiz. Evet, bir sonraki katmanımız yeşilden demiştim. Şöyle herhangi bir kutucuktan girişim yaptım. Şöyle ipimi geçiriyorum. İçinden geçirdim. Bir tur döndürüyorum. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Başımı doladım. Alttan yeşil ipimi de yürütüyorum. 2 adet ikili trabzan yapacağım. İlk başta çekmiş olduğum 3 zincirim zaten bir trabzandan sayılıyordu. Tekrar başımı doladım. Şu ipimi de yürüteyim. Evet. Hemen yandaki kutucuğa geçiyoruz. Oraya da yine 3 adet ikili trabzanımızı yapıyoruz. Şimdi bir sonraki yan kutucuğa. Burada köşe noktası çalışacağız. 3 adet ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 2 adet zincir. Tekrar aynı noktaya 3 adet ikili trabzan daha yapıyoruz. Hemen bir yan kutucuğa geçiyoruz. 3 adet ikili trabzan yapıyoruz. Bir yan kutucuğa geçip tekrar köşe çalışması yapıyoruz. Şöyle 1, 2, 3, 2 zincirimi çekiyorum. 1, 2 ve 3. Başımı doladım. Hemen yan kutucuğa geçiyorum. Tekrar 3 adet ikili trabzanımı yapıyorum. Tekrar bir sonraki kutucukta köşe çalışmamı yapacağım. 1, 2, 3, 2 ara zincir köşe çalışmalarının arasında söylemeyi unutmuş olabilirim, kusura bakmayın. 1, 2, 3. Başımı doladım. Bir yan kutucuğa 3 adet daha ikili trabzan yapıyorum. Ve şimdi başladığım kutucuğa geldim. Burada aslında başlarken yarım köşe çalışmasıyla başlamış oluyoruz. Yine aynı kutucuğa 3 adet daha ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz bu sefer. Bu sadece bitişlerde böyle, bilginiz olsun. Normalde diğer köşe çalışmalarında aralarda 2 zincir var. Sadece biterken bir zincir çekip başta oluyoruz. Şu ilk başta çekmiş olduğumuz 3 zincirin tepe noktasına batıp bir ilmek çıkarıyoruz ve üçünü birden çekiyoruz. Bakın burada aslında köşe noktamızı oluşturmuş olduk. Şimdi 1, 2, 3 zincir. Başımızı doladık. Bu oluşturduğumuz köşe noktasına 2 adet daha ikili trabzan yapıyoruz. Hemen yana geçiyoruz. Yan kutucuğun içerisine 3 adet ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar yan kutucuğa geçtim. İkili trabzanlarımı yapıyorum 3 adet. Şimdi köşe noktama geldim. Bakın. 3 adet ikili trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3, 2 ara zincirim var. Başımı doladım. Tekrar aynı noktaya 3 adet ikili trabzan yapıyorum. Birinciyi yaptım. 2 ve 3.
ara noktama üçlü trabzan grubumu yaptım. Bir sonraki araya yine üçlü trabzan grubumu yapıyorum. Tekrar köşe noktama geldim. 3 adet ikili trabzan, 2 adet ara zincir, tekrar aynı noktaya 3 adet ikili trabzan. Ara noktadayım. Tekrar aradayım. Köşe çalışması. İki zincir, tekrar aynı noktaya 3 adet ikili trabzan. Hızlı gidiyor diye açıkçası videoyu kesmek istemedim. Bu şekilde devam edeyim istedim. Umarım sıkılmazsınız. Diğer yan grup. Zaten son bir sıramız kaldı. O bir sıradan sonra tamamen motifimizi bitirmiş olacağız. Şimdi ilk başladığım köşe noktama geldim. Tekrar aynı noktaya battım. 3 adet ikili trabzanımı yapıyorum. Burada ne yapıyorduk bitirirken? Farklı olarak bir zincir çekip baş dolayıp ilk çekmiş olduğum 3 zincirin tepe noktasına batıp batamadım. Evet, 3 ilmeğim var. Üçünü birlikte çekiyorduk. Bir sabitleme zincirimizi çektikten sonra ipimizi kesiyoruz. Hemen şimdi şuradaki kullanmış olduğum bej renkli ipime geçiyorum. Herhangi bir noktadan başlayabilirim. Şöyle şu köşeyi tercih ettim. Hemen ipimi içinden geçirip bir tur etrafında döndürüyorum. Ve 1, 2, 3. Aynı noktaya 2 adet daha ikili trabzan yapıyorum. İplerinizi alttan yürütmeyi unutmayın ki sürekli hani iğneyle vesaire ekstradan gizlemek zorunda kalıp vakit kaybetmeyin. Çok fazla da yürütmenize gerek yok. Belli bir yerden sonra zaten kesebilirsiniz. Yine de ipinizi de çok uzun bırakmamaya özen gösterin. Boşa da ip harcamamış olun. Hemen yan kutucuğa geçiyorum. Köşe noktama geldim. İki ara zincirim var. Aynı noktaya tekrar 3 adet ikili trabzan. Evet, köşe noktamdayım. Aynı noktaya yine 3 adet ikili trabzanımı yapıyorum. Bir ara zincirimi çekip ilk başlarken çekmiş olduğum 3 zincirin tepesine batıp bir kere de çekiyorum. Bir bağlama zinciri, sonrasında ipimi kesiyorum. Hemen şu fazlalıklardan kurtulalım. Şöyle ipimi içinden geçiriyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi arkasını göstereyim. Arkası bu şekilde, önü bu şekilde. Gayet güzel bir gül şekli çıkarmış olduk. Bunu hırkalarda kullanabilirsiniz. Kırlent kılıflarında kullanabilirsiniz. Ne bileyim, yeleklerde, çantalarda. Yani kullanabileceğiniz alan yelpazesi oldukça fazla açıkçası. Yapımı da gayet basit aslında. Şimdi ben bu gül motifini bir sonraki videomda burslu çantaya çevireceğim.
Bundan bir ya da iki önceki videomda şu burslu çantanın şu göbeğin yine motifinin yapılışını paylaşmıştım. Ama bunu bir türlü nasıl burslu çantaya çevirdim onu paylaşamadım. Şöyle göstereyim bir saniye. Evet, dediğim gibi bunun motifini bir iki video öncesinde paylaşmıştım ama burslu çantaya nasıl çevirdim bir türlü paylaşamadım. Çünkü bu acil bir siparişti. Sonrasında da çektiğimi düşündüm, tekrar yaptım. Sonradan çekmediğim aklıma geldi ama niyetim şöyle ki bunu yaptım. Yani bu motifleri tamamlayacağım 19'a. Ondan sonrasında bunu burslu nasıl çantaya çeviriyorum onu anlatacağım. Zaten dediğim gibi bunun motiflerini anlatmış bulunmuştuk. Yani anlatmıştım. Videosu hali hazırda var. Bunu burslu çantaya çevirirken bu motifi beğenenler burada kullandığım metodun, birleştirme metotlarının aynısını kullanarak bu çantayı da elde edebilirler. Umarım cümlelerimi toparlayabilmişimdir. Gerçekten çok yorgunum. Kusura bakmayın. Hemen şöyle bunun da içini göstereyim. Şöyle astarını da diktik. Hatta kızım birkaç bir şey doldurmuş. Kendi pati vesaire. Şöyle kapatalım. Bunun da yapımı gerçekten oldukça basit. Uzun lafın kısası, videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, yorum atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Şimdiden hoşça kalın.